Yıl 1998. Birinci oyunu arkadaşımın eski tabiriyle tüplü bilgisayarında oynadığımı çok net hatırlıyorum. Şehirde serbest dolaşmak aklımızı başımızdan almıştı. Böyle bir şeyi ilk defa görmüştüm. Öyle ki istediğin her şeyi yapabilirsin gibi hissettirmişti. O dönemin oyunlarında bulunmayan bir özgürlük sunuyordu. Şiddeti bu haliyle gösterebilmesi de ayrıca şaşırtmıştı beni. Oyun DMA Design tarafından geliştirilmişti. Biz ise çatı şirket Take-Two tarafından ismi değiştirilen firmayı Rockstar North olarak tanıyacaktık. Yıl 2003. Lisedeyken arkadaş bir CD tutuşturmuştu elime. Olacakları başından biliyormuş gibi. Bu ne dedim? Yüzüme baktı ve sadece oyna dedi. İsmini bile söylememişti halbuki. Canhıraş eve gelmiştim. Ara sahneyi dikkatle izlemiş ve sonrasında motosiklete binip sürdüğüm anı ise hiç unutamamıştım. Motorun yumuşak hareketleri, arkada çalan müzik, etraftan gelen trafik ve insan sesleri. Yıllar önce kuş bakışı oynadığım karakteri üçüncü kameradan görüyordum. Karşımda kanlı canlı bir insan vardı. Konuşuyor ve komutlarınıza tepki veriyordu. Sonra 3, sonra San Andreas. Arka arkasına oynandı. GTA 4'ü bilgisayarımın kaldırmaması ise içimde derin yaralar bırakmıştı. Ancak pusuda beni bekleyen asıl büyük tehlikeden habersizdim. 2013. Yıllardır beklenen, üzerine sayısız haber, video ve spekülasyon üretilen serinin 5. ana oyunu 17 Eylül'de PlayStation 3 ve Xbox 360 için çıkışını yapmıştı. Rockstar Games sırayla her jenerasyonu kutsayacaktı. PlayStation 4 ve Xbox One sahipleri 18 Kasım 2014'te oyuna kavuşacak, Rockstar Games tarafından her daim üvey evlat muamelesi gören PC sahipleri ise 2 defa ertelemenin ardından 14 Nisan 2015'te oyunu oynayabileceklerdi. Ben ise oyunu çıkmadan edinmiş, ön yükleme yapmak için dakika sayıyordum. Bu ana kadar GTA Online soygunlar güncellemesini almıştı. Oyuna ilk giriş anımdan sonraki olanları pek hatırlamıyorum. Uykusuz geceler, kan çanağı gözler, şen kahkahalar. Hepimizin ilk göz ağrısı. Karın korumayla araç içinden mermi yağdırdık. Bombalar ise en büyük korkumuz oldu. 4 kişi eş zamanlı ama farklı mekanlarda iletişim halinde köpeklerin günündeki Al Pacino gibiydik. Benny Homies ile zıplayan arabalar satın alarak içlerine gözleri kör eden ışıklandırmalar yaptık. Bir kolumuz dışarıda son sesle kendimizi Tupac'in öldüğü yaşta gibi hissettik. Yat aldık, arkadaşlara poz attık. Fokurdayan havuzlarına girdik, kendilerine ayran ikram ettik. CEO olduk, iş yerleri ve depolar satın aldık. Suç makinesi arkadaşlar ile ticaret yaptık. Bedavacı arkadaşlarımız ise gözünü sadece atıştırmalıklara dikmişti. Kulüp evleri satın alarak deri ceketli, gözlüklü ve sakallı arkadaşlarımızla motosiklet kulübü işlettik. Çeşitli yollarla para kazandık. The Lost kulübü anısına Johnny Klabitz'in kemiklerini sızlatmadık. Özel araç görevleriyle trafiği birbirine kattık. Araç depoları satın aldık. Araç alıp sattık. Çıtır hasar vermediğimiz araçların daha çok kâr ettiğini biliyor olmamız, bir şeyler kırılmasın diye evdeki misafir çocuğuna bakış atma gibi tehditkar hareketlere sebep olmaktaydı. Sığınaklar satın alarak silah işine girdik. Demokrasi getirilecek. Çok fazla yer vardı. Hangarlar satın alarak hava araçları koleksiyonu yaptık. Herkesin bakışları önünde bilmem kaç tonluk devasa araçları yere sağ salim indirmek ise bir gurur meselesiydi. Tesis satın alarak ikinci soygun görevlerini yaptık. Çok kez öldük, çok kez başardık. Çatışmanın civcivliği ortasında bir kolonun arkasında ölmeden yiyecek yiyebilmek en büyük idealimizdi. Gece kulübü satın aldık. Eski dostla tekrar karşılaştık. Bedava tostçu müşteriler yüzünden azalan popülaritemizi tekrar kazanmak için helikopterlerle el ilanları dağıttık. Zeppelin'de DJ müzikleri açarak San Andreas semalarında hoş bir sada bıraktık. Testereli, dikenli, kocaman tekerlekli araçlarla
Birbirimize daldık. Hevesimizi de aldık. Kaportalar ezildi, camlar patladı. Bize ise aldığımız heves kaldı. Yalnızca oynatanın kazandığı yerler satın aldık. Satın aldığımız yerde müşteri olduk. Rulette sıfıra bastık. Blackjack'te 20 açıp 21 ile kaybettik. 3 kart pokerde straight flush yapınca Restine rest ulan. dedik. Penthouse ile gösteriş için parayı çöpe attık. Arkadaşlarla online geceleri masal gibi ama gerçekti. Ancak yüksek kilometreli hızla duvara toslayacaktım. Ve dağılan tabii ki ben olacaktım. Biz oyunu oynaya duralım. Rockstar Games üzerimize kürekle içerik boca ediyor. Ancak karşılığında ise hissettirmeden daha fazlasını istiyordu. Enflasyon burada da bizi bulmuştu. Alınacak çok fazla şey vardı ve kazanılan para alınacak şeylerin yanında devede kulaktan çok daha azıydı. Bazı arkadaşlar çözüm yolunu en kısa ve en tali yoldan bulmuştu. Ben ise sınav filmindeki sınav sorularına bakmayan çocuktum. İnternette giriş doğrulamalarında doğum tarihini gün, ay, yıl olarak doğru giren bir karakterdim. Neden diye sormayın. Ben de bilmiyorum. Tek tip giysi giymekten giysi vücudumla tek tip olmuştu. Açlıktan nefesim kokunca arkadaşlar ofislerindeki atıştırmalıklardan veriyorlardı. Özel yatlarındaki beleş içecekleri boğazım düğümlenirken yudumluyor. Onların fiyakalı arabalarında koltukların desenlerini inceliyor. Hiçbir zaman sahip olamayacağım şeyleri düşünerek kendime yükleniyordum. Eklemedir koca konaktım. Ürüne bantla zorla tutturulmuş, eğreti duran promosyondum. Korku filmlerinde en kritik anda yere düşenler gibi ayak bağıydım. İstenmeyen ama dile getirilemeyen misafirdim. Onlar zenginleştikçe fakirleşiyor. En temel ihtiyaçlara bile lüks gözüyle bakıyordum artık. Mermi satın almak için indirim günü kovalıyor. Zırh için tamamen tükenmesini bekleyip öyle yenisini giyiyordum. Tencerenin dibini sıyırırken sıtkım sıyrılmıştı. 7 numaradaki Recep, Leyla ile Mecnun'daki Erdal Bakkaloğlu vermiştim. Ancak onlar bu durumla barışıktılar. Ben ise kendime küsmüştüm. Bu kadar dibe batmışken ya oyunu bırakacaktım ya da ayağımı dibe vurup yukarıya doğru çıkacaktım. Bir ışık mı görüyordum yoksa gözyaşlarımın buğusu muydu bu gördüklerim? Oyuna tek başına girdiğim bir gün bir ekiple karşılaşmıştım. Herkes birbirine görevleri için yardımcı oluyordu. Dışarıdan gelecek tüm tehlikelere karşı da hazırlıklılardı. Birbirlerine karşı saygılı, yaptıkları işte disiplinlilerdi. Bir saadet zinciri kurulmuştu GTA Online'ın dehlizlerinde. Birikmiş görevlerim için yardım istedim. Kabul ettiler. Sonrasında ben de onlara yardımcı oldum. Mutualizm ana yaşam prensibim olmuştu. Para kazanmanın tadını damağımda hissediyor. O anki heyecan ise damarlarımda geziniyordu. Ekibe istek daveti attım ve artık paranın ışıltılı yollarında yürüyebilecektim. Konser alanında müziğin birleştirici ve sosyalleştirici etkisiyle tanımadığınız insanlarla kol kola şarkı söylersiniz ya, öyleydik. GTA'nın istediği oyuncu profilinin ben olmadı, kesindi. Gerçek parayla oyun içi para satın almıyor ya da hile yapıp banlanmıyordum. Bilirsiniz, online oyunlarda eylemsizlik denilen bir mekanik vardır. Uzun süre hareketsiz kalırsanız oyun bulunduğunuz oturumu dinamik tutmak adına sizi oturumdan atar ki sizin yerinize başka bir oyuncu dahil olsun. Oyundaki devamlılık da korunmuş olur böylece. Oyunda aldığınız mülkler içerisinde güvenlik kameraları olurdu. Ve o kameralardan oyun sizi eylemsizlikten oyundan atmazdı. Veteranların bildiği bu taktiği kullanarak oyunumu açık bırakıyor. Aktif olarak oynamadığım zamanlarda tüm mülklerimdeki mallar bu şekilde birikiyor ve sonrasında tanıştığım ekip sayesinde de bu mallarımı satıyordum. Müthiş bir kartopu etkisiyle para içinde yüzmeye başlamış, oyundaki her şeyi satın alabilir duruma gelmiştim. O eski bene bakıp iç geçiriyordum. Parası olmayana "paran olsa ne yapardın?" diye sorulur ya. Para beni bozmamıştı ama ben oyunu bozmuştum. Hem de olabilecek en doğal yoldan. Hesabıma geçmeyen oyun içi paralar için destek ekibini darlama mesaileri de yapmıştım. Uçlarım benim be. Sahnesini mükemmel şekilde tamamlamış, kulis aynasında kendisine bakan bir oyuncu gibiydim. Yorgun ama gururlu.
Yükleme süreleri, oturumdan kopmalar, bina giriş çıkışlarında siyah ekranlarda kalmalar, hatta ve hatta parmağımın kırılması bile oyunu oynamamı engelleyememişti. Oyundan kopmalar için DNS, VPN ve minimum 3 harfli bütün metotları denemiştim. Static IP, modem resetleme, modemin içindeki teknik ayarlara kadar da varmıştı konu. Oyun artık kendisini oynamamam için bana mesaj gönderiyordu. Ancak ben o mesajı anlamamakta ısrarcıydım. En sevdiğim oyun yapımcılarından biri olan Rockstar, neredeyse hiç online oyun oynamayan bana bile kancaya atmıştı. Aslında sahibi olduğum oyunun bana sahip olduğundan da haberdar değildim. Oynadığınız süre boyunca başka bir oyuna ihtiyaç duymayacağınız kadar içerik barındırıyordu. O kadar dolu doluydu ki illa hoşunuza gidecek bir şeyler buluyordunuz. Deathmatch, Capture the Flag, Last Team Standing ve Survival gibi standart oyun modları ile başlayalım. Sıkıldınız mı? 200'den fazla hikayeli kontak göreviyle türlü aksiyonlara girebilirsiniz. Bunlar kesmedi ya. Şöyle uzun uzun hazırlıklı soygunlar yapalım derseniz her birini tamamen bitirmenin minimum 2'şer saat süreceği 4 tane büyük soygun göreviyle zorlu saatlerin sizi beklediğini söyleyebilirim. Peki yarış? Kara, deniz, hava, bisiklet, paraşüt, stunt, transform, mini araba, Formula 1, drag, drift ve sokak yarışlarında seçkiler emrinize amade. Birbirinden farklı amaçlara sahip 50'den fazla adversary modu ile sıkılma olasılığınızın olmadığını söylesem peki? Satın aldığınız mülklere özel onlarca içerik, görevler, 2 kat para ve deneyim puanı kazanabileceğiniz haftalık etkinlikler, dönemsel tematik olaylar, meydan okumalar, haritada serbest modda aktiviteler, binlerce kıyafet ve aksesuar, 800'den fazla kara, hava, deniz taşıtı, 120'den fazla silah, farklı amaçlara hizmet eden mülkler, apartmanlar, ofisler, garajlar, depolar, işyerleri, kulüpler, hangarlar, sığınaklar, tesisler, atölyeler. Rockstar'ın resmi olarak yayınladığı modlar haricinde oyuncuların bu modlar için oluşturduğu sayısı sınırsız içerikler. GTA bir oyun değil, bir yaşam simülasyonuydu. Hepimizin aklındaki o soruyu sorayım. Pişman mıyım? İnsan bir şeye onca zaman ayırdıktan sonra bu soruya olması gereken cevabı istese de veremiyor gibi hissediyorum. Neden 210 milyondan fazla kopya satarak 8 milyar dolardan fazla gelir kazandığını ve özellikle 5. oyun ile büyük bir fenomene dönüşmesini de çok iyi anlıyorum. Bu durum yeni oyunun da çıkışını geciktirdi. GTA 6'nın resmi fragmanı yayınlandıktan ve yeni oyunun ufukta gözükmesinden sonra içimi hem sevinç ve heyecan hem de korku ve endişe kapladı. Sanki yaşanacak şeyleri önceden görebiliyordum. Tarih ise tekerrür etmek için bekliyordu. GTA 6 çıkmadan kendime tutamayacağım bir söz vermek istiyorum. Hani oyun çıkınca mail ediyorsun ya. Etme. Oh shit. Here we go again. Videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarda video ile ilgili düşüncelerinizi ve önerilerinizi bekliyorum. Geri bildirimleriniz benim için çok kıymetli. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.